Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakın sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Bunlara bakalım. Karın ruhu olarak geliyor. İçinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuk seni tepkisizleştiriyor dedi. Biraz soğuk enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden oluşturmak, keşfetmek, kış kartı. Soğuk enerjilerde hissediyor kendini. Sevgiden yoksun hissediyor olabilir. Bunu da alacağım. Evet, sevgiden yoksun hissediyor olabilir. Yalnızlık enerjisi çok yüksek olarak geliyor aklınızdaki kişinin bugünkü enerjilerinde. İki kış kartı beraber geldi. Burada yani yalnızlıkla beraber sevgiden dışlanılmış, mutsuz bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yeniden başlama isteği çok yüksek. Şimdi yeniden oluşturmakta yeni yön kartı geldi. Yani hayatında giden bu olumsuz durumlardan artık arınmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu sıkıntılı, mutsuz enerjilerden kurtulup yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde geliyor. Ego, evet ve zarar kartıyla alma kartı geldi. Şimdi birazcık egosal bazı durumların içerisinde kalmış olabilir. Kendini çok tanımayan bir enerjide olabilir aklınızdaki kişi. Bu zamana kadar böyle insanlara karşı hep böyle egosal davranışlarda bulunmuş olabilir. Egosuyla bazı yanlış şeyler yapmış olabilir. Daha çok kendini düşünen bencil enerjilerde kalmış olabilir. İnsanlardan böyle daha çok böyle menfaat bekleyen bir enerjisi olmuş olabilir. Bunlarla yüzleştiği bir günün içerisinde aslında. Yani burada sadece alma enerjisinde kalıp sürekli aldığı, karşı tarafa, karşısındaki insanlara hiçbir şey vermediği bir süreçten geçmiş. Belki hep böyleydi. Ama artık bunun farkına varmaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Kendiyle ilgili birçok şeyi sorgulamaya başladığı bir süreçte olarak geliyor. Zarar kartı öz ve kimlik kaybı der. Tekrar gerçek kendini keşfet der. Yeniden doğuş kartı da vardı. Yani burada artık kendiyle ilgili o karanlık tarafların farkına varmaya başladığı, egosal durumların farkına varmaya başladığı bir süreçte. Bu arada ego kötü bir şey değil ama egonun işte o sınırını, dengesini her şeyde olduğu gibi koruyabilmek önemli olan. Burada egonuzla siz daha böyle yüksek işler yapabilirsiniz. Siz daha ilerletebilecek enerjiler oluşturabilir. Ama o dengeyi koruyamadığınızda o ego sizi böyle sarıp sarmalayan bir karanlık enerjiye dönüşebilir ve karşınızdaki insanları da yoran bir durum ortaya çıkarabilir. Daha çok bunlarla yüzleştiği bir süreçten geçmiş diyebiliriz aklınızdaki kişiye. Sevgiyi alamıyor aslında. Yani hep alma enerjisinde ama daha çok böyle yüzeysel bir alma durumunda. Kendini hep yalnız ve soğuk enerjilerde hissediyor. Duygularını çok ön plana alan biri olmayabilir. Daha çok böyle çıkar, maddiyat ya da maddesel şeyler diyeyim. İlla bu söylediğim kötü manada algılamayın yani işte. Paraya tapıyor gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama hayatındaki önceliklerin sevgiden, aşktansa daha çok bu tarz konular olduğunu ya da böyle yetiştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım genel enerjisi bu şekilde. Bugün hayatında neler yaşayabilir? Bunlara bakalım. Joker kartı. Azize. Yani büyük arkanalarla gidiyoruz. Kupa 9. Şimdi bugünün enerjisine baktığımızda aslında genel manada evet evlilik konuları olabilir ya da evlilik demeyelim ama beraberliklerle ilgili bazı konular ön planda olabilir. Azize bize evlilikten de bahseder, ruhsal annemizden de bahseder, dişil enerjilerden de bahseder. Gizli kalmış durumlardan da bahseder bizde. Kupa kraliçesi ile beraber. Şimdi kupa kraliçesi burada kendi durumunuza göre olun. Birinci durum olarak videoyu izleyen arkadaşım kadın sanlar. Aklındaki kişinin kupa kraliçesi ile ilgili bazı sırları olduğunu söyleyebiliriz. Yani nedir? İşte duygularını göstermediği bir kupa kraliçesi olabilir. Karşısındaki kişiyi bir kupa kraliçesi gibi sevgi dolu, harika, ona güzel sevgi
sevgileri aktaran, sevgiyi güzel aktaran bir karakterle ilgili bazı durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel manaya baktığımızda artık burada yeni başlangıçlar yapmak istediği, maneviyata daha çok yönelmek istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha samimi, sevgi dolu bir sürecin içerisine girmek istiyor. Şimdi Meryem Ana'yla beraber şefkate çok fazla ihtiyaç duyan bir enerjide. Yani gerçek sevgiyi ciddi şekilde arayan biri olarak geliyor aslında aklınızdaki kişi. Yılan kartıyla beraber şimdi özellikle bazıları için annesel durumlar da olabilir ama burada kupa kraliçesi gibi gördüğü ya da kendi durumunuza göre alın. Burada illa kadın erkek diye ayrım yapmamıza da gerek yok. Burada nasıl söyleyelim? Sevgi dolu, karşısında sevgi ona veren kişiyle ilgili arasını bozan bazı enerjilerin olduğunu, aslında böyle şefkatle bir arada olmak istediği bu kişiyle arasına giren üçüncü kişiler, üçüncü durumların olduğu ya da can yakıcı sözlerin olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Bu kart düştüğü için bunu aldım. Zindan kartı geldi. Sıkışıp kalmaktan bahsediyor. Zihni ile kalbi arasında gidip gelen enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde? Çok dağınık gibi oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Şimdi Joker kartı telafi ve merak. Yeni bir başlangıç aslında adım atmış olarak geliyor aklınızdaki kişi. Bazılarınız için, birçoğunuz için bu yeni bir başlangıç olabilir. Yani çok yakın bir tarih olabilir. Bazılarınız için de ilişkinizin başlangıcı gibi de düşünebilirsiniz. Burada aslında yeni böyle hiçbir şey düşünmeden atılan bazı adımlar var. Yani örneğin çok kuralcı biri olabilir, çok böyle ayrıntıcı biri olabilir ama bu ilişkiye başlarken, bu adımı atarken çok da böyle düşünmeden ya da çok mantığını daha çok ön plana alan biri olabilir. Ama bu ilişkiye başlarken, bu başlangıcı yaparken çok da böyle mantığı ön plana almadığını, daha çok duygularıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bazılarınız için bu bir ayrılık sürecinden çıkmak da olabilir. Yani sizi kırmış olabilir, sizi üzmüş olabilir ama yakın geçmişte bir telafi isteği içerisinde olmuş ve sizin nasıl bir tepki vereceğinizi çok da bilemediği bir süreçten geçmiş olabilir. Bazı şeylerin gizli olduğunu ya da gerçekten onu sevip sevmediğinizi de sorgulayan bir aklınızdaki kişi olabilir. Ama yakın geçmişte aslında burada yeni bir başlangıç, bazı sıkıntıları ortadan kaldırma isteği içerisindeyken bazı soru işaretlerinde tekrar oluştuğu bir aşamadan geçilmiş ve burada daha çok şey olarak aktardım. Yani sanki böyle bir adım atacakmış ya da atmış ama karşısında bir duvarla karşılaşmış ve bu duvar belki bir üçüncü bir kişi, bir arkadaşın mesela arkadaş aracılığıyla bir iletişime geçme isteği olmuştur. Arkadaş orada sert bir tepki göstermiştir. Yani istediği adımı aslında atamayan, aradaki kişilerden kaynaklı istediğine ulaşamayan bir aklınızdaki kişi var. Umarım anlatabildim. Yani açıkçası burada aklınızdaki kişi yaşanılan sıkıntılı durumların size kalsa daha merhametli, şefkatle çözülebileceğini ama arada olan kişiler ya da bazılarınız için de istemeden çıkan kelimeler, sözlerin şu an bir engel oluşturduğunu düşünüyor. Yakın gelecekte enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Kupa dokuzlusu, kale ve yalan kartı. Yalan kartını bir kart alalım. Kupa dokuzlusu bize isteklerimizden, arzularımızdan, hayallerimizden bahseder. Ama birazcık böyle eylemsel olmama durumu vardır. Bekleme enerjisi vardır. Yakın geçmişte yaşanılan sıkıntılı durumlar, bazı yalanların, belki kurnazca bazı adımların ortaya çıkmasıyla güvenle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkarmış olabilir. Ya da bir sorun olmasa bile aklınızdaki kişi güvenle ilgili sorunları olduğu için küçücük şeyleri bile çoğaltıp sorunlar çıkarmış olabilir bu ilişki içerisinde. Burada artık bu durumların ortadan kalkmasıyla ilgili tekrar güvenilir, sağlam bir beraberlik oluşturabilmek için bir af dilediği, af dilemek istediği bir sürece doğru girecek. Sadece şunu unutmamak gerekiyor. Egosal biri olarak geliyor. Biraz böyle uyanışıyla ilgili çok iyi bir aşamada olmadığını en azından şu an için görünüyor. Bu yüzden de biraz böyle zihniyle kalbi arasında gidip gelen bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu enerjiyi devam ettirebilir. Yani güvenilir bir beraberliği tekrar oluşturabilmek adına düşündüğü şeyi konuşamadım. Bu enerjiyi devam ettirebilir umarım.
Şimdi size nasıl yansıyor bu durumlar? Buna bakalım. Şimdi kuponlusu. Siz aslında aklınızdaki kişiyle ilişkinizin ya da aranızdaki bağın çok kuvvetli olduğunun çok net farkındasınız. Birbirinize karşı çok ciddi bir çekim enerjisinin olduğunun farkındasınız. Siz şu an her ne yaşanıyor olursa olsun siz diyorsunuz ki bizim aramızdaki duygu gerçek. Biz gerçekten güzel şeyler yaşadık. Biz birbirimizin ile olmalıyız dediğiniz bir enerji içerisindesiniz ve ciddi bir çekim olduğunun farkındasınız. Kupa şövalyesi ile beraber aklınızdaki kişinin bir beyaz atlı prens olarak size geleceği günü bekliyorsunuz diyebilirim. Buradan sakin, huzurlu ve güzel şeyler yaşayabileceğinizi çok net düşünüyorsunuz. Sadece sizde de aynı şekilde değnek yedilisiyle üçüncü kişilerin çıkardığı problemlerden kaynaklı bunları yaşadığınızı düşünüyor ve bunu hissediyorsunuz şu anın enerjisinde. Yani bize kalsın, bizde hiçbir sıkıntı yok, biz çok mutlu oluruz ama etrafımızdaki kişiler bizim ilişkimizi çok ciddi şekilde etkiliyor dediğiniz bir süreçtesiniz siz de. Şu an bu şekilde size yansıyor. Şimdi bugün siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakalım. İlkbaharın ruhu olarak geliyorsunuz. Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor. Canlandığını ve yenilendiğini hisset. Bugün konuşamıyorum, kusura bakmayın. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Kız alev, dönüşüm, bir kart alalım ve korkmak kartı. Aslında güzel enerjilerdesiniz. Tutkularınızın çok yüksek olduğu bir süreçtesiniz. Birbirinize karşı, aklınızdaki kişiye karşı ciddi bir çekimin olduğunun farkındasınız. Buna çok net güveniyorsunuz aslında. Ara ara böyle acabalara giriyor olabilirsiniz. Ancak daha çok böyle çoğunlukla ya biliyorum o beni seviyor dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Bu güzel bir şey çünkü hangi enerjide olursanız o enerjiyi çoğaltırsınız ve o enerjilerin hayatınıza akmasını sağlarsınız. O yüzden ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz çok çok önemli. Bu noktada siz ilişkinize, beraberliğinize, aranızdaki tutkuya, enerjiye güveniyorsunuz diyebiliriz. Çok net. Ve artık bir şeylerin düzeleceğine de inancınız var. Şimdi ama ara ara tabii ki korku enerjisinde kalıyorsunuz. Ciddi bir dönüşümden geçirdiğinin farkındasınız bu ilişkinin size. Bazı şeyler böyle korkularınızı ne kadar ortaya çıkarsa da bu korkuları güzel değiştirebilen, dönüştürebilen enerjilerdesiniz. Bu çok güzel bir şey ki ben şuna gönülden inanıyorum. Bu videoya denk gelen, belki ilk kez denk gelecek arkadaşlarım olacak ama bu kanala abone olan ve sürekli takip eden arkadaşlarımın farkındalığı ve değişime olan bakışları çok çok güzel. Çünkü yani tabii ki başka arkadaşlarım da bu şekilde açılım yapan arkadaşlarım da çok büyük katkılar sağlıyor. Bu şey için söylemiyorum ama bu kanalı sürekli takip eden arkadaşlarım şunun çok net farkında. Burada sadece aklınızdaki kişinin gelip gelmeyeceği ya da atacağı adımlardansa bizim hayatımıza, tekamülümüzde, ilerlememizde nasıl fayda sağlayabilir bakış açısıyla ilerliyoruz ve kalpten inanıyorum bu enerjide olan arkadaşlarım bu kanala abone olup devam ediyorlar. Ve yorumlarda da yazıyorlar. Çok teşekkür ederim. Her gün emeğime saygı göstererek videoyu beğenip ve yorum yapan arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Güzel kalbinizden öpüyorum hepinizin. Çok çok önemli. Alma verme dengesini sağlamanız da kendiniz için de benim için de çok çok önemli. O yüzden burada gerçekten bu ilişkiye karşı bakış açınız beni gerçekten değiştirip dönüştürüyor. Korkularımın farkındayım, farkına varıyorum ve yüzleşiyorum dediğiniz bir durumun içerisindesiniz. Birçoğunuzun böyle olduğunu zaten biliyorum ama bugün daha da bu enerji artacak. Şimdi daha çok böyle sakin kalmak istediğiniz bir gün olacak. Geriye çekildiğiniz, işte içsel olarak nelerin olduğunu anlamaya çalıştığınız, kendinizle ilgili bir süreçtesiniz. Bakış açınızı değiştirmek istiyorsunuz. Daha farklı şekilde değerlendirmek ve buradaki o negatif tarafı pozitife çevirmek için çabaladığınız bir gün içerisinde olacaksınız. Güçlenmek, öz değerinizi çok güzel bir şekilde arttırıyorsunuz. Harika. Şimdi 2 kart geldi. Taze başlangıç, bahar ve zaten ilkbaharın ruhu da gelmişti. Yeni başlangıçlara çok açık olduğunuz bir süreçtesiniz. Ve öyle bir şey ki geçmişi serbest bırakıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki tamam şunlar yaşandı. O bana bunu yaptı, ben ona bunu yaptım. Tamam. Görmem gerekeni görüyorum ve artık
bu alandan çıkıyorum dediğiniz harika bir süreçte olacaksınız. Şimdi korku kartı geldi ama korunduğunuzu bilin der korku kartı. Ne kadar acabalara girseniz de sistemin sizi koruduğunun çok net farkındasınız. Çok güzel geldi. Lütfen bunu devam ettirin. O kadar güzel bir enerjidir ki bu. Bunu devam ettirdiğiniz takdirde hayatınızda mucizeleri yaratmaya başlarsınız. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Biz daha çok böyle zorluklarda arıyoruz çözümleri. Aslında zor olmak zorunda değil. Yani böyle bir yasa yok. Zor olacak. Her şey zor olmak zorunda. Güzel şeyler zor olmak zorunda. Böyle bir şey yok. Kolaylıkta. Her şey kolaylıkta aslında. Burada yanılıyoruz. Gözümüzün önünde olan şeyleri göremiyoruz. Ya o kadar da değildir. Bu kadar da basit olmamalı diyoruz. Neden? Neden zor olsun ki? 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün için bir olumlama alalım. Tüm çabalarımı hayatta başarmak istediğim şeylere yoğunlaştırıyorum. Tüm hedeflerime hak ederek ulaşıyorum diyebilirsiniz. Biri seçen arkadaşlarım. Bugünün enerjisinde kılıç dörtlüsü ve kavuşmakla beraber daha çok dikkat etmeniz gereken enerjiler aslında genel ortak enerjide gelen kartlarla beraber kılıç dörtlüsü bizim artık kendimizi biraz çekmemizdir. İyileşme süreçlerimizden bahseder bize. Burada artık ilişkinizle ilgili daha net ve doğru adımlar atabilmek adına içsel olarak, ruhsal olarak kendinizi iyileştirmeye başladığınız bir gün içerisinde olacaksınız. Bir süredir zaten bu başlamıştır. Bugün de daha çok böyle bunun etkisi olacak. Güzel şeylere odaklanarak güzel bir iyileşme enerjisi sizin için aktif. İkiyi seçin arkadaşlarım. Aslan Adam ve Ev kartı. Şimdi Ev kartı ve Aslan Adam kendini geri çekmekten, eylemsizlikten bahseder ama buradaki anlamı daha çok böyle büyük resim görmeye başlamaktan bahseder. Yani çözülemeyen sorunların çözülebilmesi, farklı bir bakış açısı getirmekten bahseder. Özellikle ikiyi seçen arkadaşlarım ev olmak, yani ev kurmak, ev hane olayları ile ilgili. Bugün kusura bakmayın koptum. Aile, düzen kurmak, bir ev kurmak, ev hayatında olmak, bu konularla ilgili bilinçaltınızdaki bazı şeylerin farkına vardığınız ve özellikle de çocukluğunuzdaki o aile kavramı ile ilgili bazı konularda yüzleştiğiniz bir gün olacak diyebilirim. Üçü seçen arkadaşlarım. Değnek şövalyesi ve sabretmek. Şimdi değnek şövalyesi bize arzuyla hızlanan ilişkilerden, bazen sabırsızlıktan ve fırtınalı dönemlere girişten bahseder. Şimdi çok sabırsız biri olabilirsiniz. Ya da bu ilişkiyle, bu olaylarla ilgili çok fazla sabırsızlık içerisinde olabilirsiniz. Artık düzenli dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz ama sistem size diyor ki sen sabredemiyorum dedikçe ben sana sabretmeyi öğreteceğim. Ya kelimelerin çok önemli, yani büyük bir etkisi var. Her zaman söylüyoruz. Kelimeler, cümleler büyüdür. Güzel şeyler söylerseniz güzel bir büyü yaparsınız kendinize ve karşınızdaki insanlara. Ama negatif yönde bir cümle kurduğunuzda kendiniz ya da karşınızdaki insanlara bir kara büyü oluşturmuş olursunuz. Lütfen buna dikkat edin. Burada daha çok sabredemiyorum, artık olmalı, onsuz yaşayamıyorum gibi cümleler kullanıyorsanız eğer sistem size diyor ki sen bunları söylemeye devam ettiğin sürece ben sana sabretmeyi öğreteceğim. O yüzden bunu çok dikkat edin. Özellikle bugün kullandığınız ve sabırla ilgili söylediğiniz, kullandığınız cümleler, kurduğunuz cümlelere, kelimelere çok çok dikkat edin diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.